Smeagol'un evinden herkese merhabalar. Bu videomuzda yüzük taşıyıcılarını tanıyacağız. O yüzüğe nasıl sahip olduklarını, ne kadar süre sahip olduklarını gördükten sonra videonun ikinci bölümünde de yüzüğün o son yolculuğundaki sahibi olan Frodo Baggins'in güzel bir büstü var, onu inceleyeceğiz. Hikayemizde kimler bu yüzüğe öncelikle onu bir görelim sahip oluyor. Sauron, Isildur, daha sonrasında Deagle, Smeagol, Bilbo Baggins, Gandalf, Frodo Baggins ve Samwise Gamgee Orta Dünya tarihinde bu yüzüğün sahipliğini yapan isimler. Bunlara bir de Tom Bombadil'i ekleyebiliyoruz, ancak Tom Bombadil'in yaşadığı tecrübenin yüzüğe sahip olma kategorisine girip girmediğini sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Hızlı bir şekilde hikayeye başlıyorum. Sauron 2. Çağın 1600. yılı civarlarında bu yüzüğü yapıyor. Gerçek sahip kendisi. 1840 yıl kadar bu yüzüğü elinde bulunduruyor. Daha sonrasında 2. Çağın 3441. yılında Barad-dûr kuşatmasında yüzüğü kaybediyor Sauron. Bu olaydan sonraki sahip Isildur, Elrond ve Círdan gibi iki değerli elfin uyarılarına rağmen yüzüğü aile yadigarı olarak kendisine saklıyor. 2 sene kadar yüzüğün sahibi oluyor. Ancak daha sonra 3. Çağın 2. yılında orklar tarafından düşürüldüğü pusuda o Anduin nehrini geçmeye çalışırken yüzük öldürülmesiyle tekrar sahipsiz kalıyor. Bu noktadan Deagle'a geçiyoruz. Deagle Gladden çayırlarında Smeagol'la beraber balık avlarken bir balık tarafından suya çekiliyor. Bu suya düşüşü kumların arasında yarı gömülü yüzüğü bulmasıyla son buluyor. Ancak Deagle yüzüğe sadece birkaç dakika sahip olabiliyor. Çünkü o gün doğum günü olan Smeagol yüzüğü kendisi için istiyor ve bunu almak için Deagle'ı öldürerek yüzüğün sahibi oluyor. Bu olayın hemen üstünden Smeagol yüzükle beraber Dumanlı Dağların altında bir 500 sene geçiriyor ve 3. Çağın 2941. yılında yüzüğü kazasıyla kaybediyor. Bilbo Baggins bu yüzüğü bulduktan sonra kendisini bir bilmece oyununda yenerek yüzüğün haklı sahibi haline geliyor ve 60 yıl kadar bu yüzüğün sahipliğini yapıyor. Bu noktada araya Gandalf'ı alıyoruz. Gandalf 3. Çağın 3018. yılında 13 Nisan sabahı Frodo'nun yakmış olduğu ateşe bu yüzüğü atıyor ve onun tek yüzük olup olmadığını kontrol ediyor. Oradaki o sekanstaki birkaç dakika içinde yine Gandalf bu yüzüğün sahipleri arasına kendi ismini yazdırıyor. Samwise Gamgee yüzüğün o son yolculuğu sırasında 3. Çağın 3019. yılında Frodo Baggins Sirit Ungol kulesinde orkların esiriyken 2 gün kadar bu yüzüğün sahipliğini yapıyor. Ve tabii ki yüzüğün Shire'dan Hüküm Dağı'na kadar olan o son yolculuğundaki sahibi Frodo Baggins 17 yıl kadar bu yüzüğün taşıyıcılığını yapıyor. Bu isimler dışında Tom Bombadil yine 3. Çağın 3018. yılında bir Mart gününde yüzüğü parmağına takan kişi, ancak yüzük Tom Bombadil'i herhangi bir şekilde etkilemiyor. Tom Bombadil yüzüğe sıradan bir takı muamelesi yapıyor. Bunun sebebiyle ilgili Tolkien'in vermiş olduğu çok net bir bilgi yok. O yüzden okuduklarınızdan çıkarttığınız veya hayal gücünüzün size söylediği bütün teoriler, bütün çözümleri doğru kabul ederek devam edebilirsiniz bu konuda. Bu bölümde yüzüğün sahiplerini bu şekilde hızlı bir şekilde gördük. Şimdi Frodo'yla, yani o yüzüğün son yolculuğundaki sahibiyle ilgili bazı bilgiler verip büste geçmek istiyorum. Videomuzun bu bölümünde Frodo Baggins'la ilgili belli bilgileri aktarmak istiyorum. Aynı zamanda da ilginç bulduğum detayları anlatacağım. 3. çağda Shire'da doğuyor. Tarih 22 Eylül 2968. Drogo Baggins ve Primula Brandybuck'ın oğlu Frodo. 12 yaşında ne yazık ki ailesini bir tekne kazasında kaybediyor ve daha sonrasında Bilbo onu evlat ediniyor. Çeşitli adları var Orta Dünya'da çağrıldığı. Bunlar Dokuz Parmaklı Frodo, Bay Tepedibi veya Mauro Lapinghi, ki bu onun Westron dilindeki ismi. Westron'da Orta Dünya'nın ortak dili.
Çeşitli ünvanları var. Yüzük taşıyıcısı, elf dostu, Michael Delving'in belediye başkan yardımcısı ki Michael Delving buradaki Shire bölgesinin en büyük şehri. Baggins'ler sosyal statü olarak Hobbitlerin arasında yüksek bir yerdeler. Bu da onun en güzel yansıması, referansı. Total olarak 1 metre 21 santimlik bir boyu var Frodo'nun. Maceralardaki silah Bilbo'dan tanıdık olan Sting. Film üçlemesinde kendisini Elijah Wood canlandırıyor. Biliyoruz ki o zamanlarda Elijah Wood 18 yaşında, o yüzden de o grubun içindeki en bebek suratlı, en genç gözüken karakter. Ama kitaba gittiğimizde, kitap üçlemeye döndüğümüzde Yüzük Kardeşliği'nde Gandalf yüzükle ilgili gerçeği ortaya çıkarırken 33 yaşında. Araştırması bitip geri gelip onu o göreve gönderdiğinde artık Frodo 50 yaşında bir hobbit. Yüzük Kardeşliği grubundaki hobbitlerin en yaşlısı. Hatta şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz. Macera başlarında Boromir'den de yaşlı Frodo. Ancak dediğim gibi filme baktığımızda aralarındaki en çıtır Frodo Baggins. Orta Dünya'nın Tarihi isimli o Tolkien notlarının toplandığı çalışmasında Christopher Tolkien, Frodo'nun ilk ismi olarak Bingo Bolger Baggins olarak bir ifade veriyor. Diyor ki ilk yazılmaya başladığında babam onun ismini bu şekilde koymuştu. Oradaki Bingo, Tolkien'in çocuklarının küçükken oynadıkları ve çok sevdikleri oyuncak ayılarının adı. O yüzden Tolkien hikayeye başlarken kahramanımıza ilk olarak bu ismi veriyor. Aynı zamanda bu şairden Rivendell'e giderken ki o yolculukta kendisine yardımcı olan bir korucu hobbit adı Trotter. 1940 yılında Tolkien notlarını böyle bir revize edeyim, bir düzenleyeyim diye masa başına tekrar oturduğunda Trotter karakteri Aragorn'a dönüşüyor. Bingo ismi de kayboluyor ve yerine neyse ki Frodo Baggins geliyor. Burada yine çok ilginç bulduğum bir detay. 1955-56 yılında ki 2 kere sanırım yanlış hatırlamıyorsam radyoda canlandırması yapılıyor Yüzüklerin Efendisi'nin. Bu benim bahsettiğim ikincisi canlandırmaların. 1955-56 yılında BBC'nin yaptığı bir proje bu. Bu projede Frodo Baggins'i canlandıran karakteri hayata geçiren kişi film üçlemesinde Bilbo Baggins'i oynarken gördüğümüz Einholm. Bu noktadan da farkına varmışızdır. Einholm'un hayatı hemen hemen Tolkien projeleri ve Yüzüklerin Efendisi'yle geçmiş. Bence çok şanslı bir karakter bu açıdan. Gelelim Frodo'nun isminin anlamına. Eski İngilizce'deki Frod kelimesinden türüyor ismi. Anlamı da tecrübeyle gelen bilgelik. Wise to experience diye çevriliyor orijinali, net olarak bu. Burada Tolkien'in yabancı dillere olan ve onun kültürlerine olan merakıyla yine karşı karşıyayız. Bir örnek vermek isterim. Eski Fince bir şiir olan Kalevala'yı okuyor ki bu eski Norse sagalarında geçen bir şiir. Ve bundan esinlenerek Quenya dilini yaratıyor. Şu şekilde bağlamak isterim. Beowulf'ta Frodi isimli bir karakter var. Eski İngilizce dillerinde de Froda olarak geçiyor bu isim. Bu isim, bu karakterle Frodo'nun adının bir etkileşime girdiği kabul ediliyor. Sauron'un Yenilgisi isimli derleme kitapta, Christopher Tolkien'in babasının notlarından derlediği o kitapta tek yüzün yok edilmesinden sonra Gandalf, Frodo'yu Bron ve Atan Harattat olarak çağırıyor ki bunun anlamı ümit edilenin üzerinde dayanıklılık anlamına geliyor. Bu örnekler tamamen Tolkien'in o farklı dillerde isim veya anlam üretme merakı ve yeteneğinin güzel örnekleri. Bu noktadan Samwise Gamgee ile Frodo arasındaki iletişime geçmek istiyorum. Film üçlemesi boyunca kulaklarımızda çınlayan ifade Mr. Frodo, Mr. Frodo'dur. Bu noktada şöyle bir detay vermek istiyorum. Gamgee ailesi nesillerdir Baggins'lerin bahçıvanlığını yapıyor. Doğal olarak Samwise Gamgee de babası gibi Baggins ailesinin bahçıvanı. Buradaki o sosyal statüyü göstermek için o Mr. bir saygı ifadesi. Hatta bunu daha ileriye götüren iddialar var. Hani bu noktadaki o sosyal statü yapısına bakınca bu Mr.'ın aslında Master'a bir referans olduğu, yani ona efendi olarak kabul ettiğini Samwise'ın ve bu şekilde hitap ettiği kabul görüyor veya böyle bir iddia var. Hemen buradan devam edip film üçlemesinden Elijah Wood'un bu seçmeler olayı
Frodo rolü için nasıl bir macerası olduğu. 200'ün üzerinde başvuru oluyor Frodo Baggins rolü için. Çok ciddi bir talep var. Sonuçta filmin ana karakteri veya 3 film boyunca tamamen hakimiyet onda. 200 kişi başvurunca Elijah Wood direkt seçmelere katılmıyor. Kitaptan bazı satırları, cümleleri alıyor ve bunları okurken canlandırıyor ve bu sırada bir arkadaşına kendisini kaydettiriyor bir kasete, filmini çektiriyor ve daha sonra Peter Jackson ve ekibine bu kaseti gönderiyor seçmeler için. Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi Fan Kulübü magazinine verdiği röportajda biz o kaseti seyrettiğimizde Frodo rolünü çoktan almıştı. Biz Frodo'yu bulmadık, o bizi buldu gibi bir ifade kullanıyor. O sırada bu rolle ilgili Jack Gyllenhaal favori pozisyonunda, seçmelerde onun üzerine çok düşülüyor ama kendisi İngiliz aksanını tam beceremediği için rol açık ara Elijah Wood'a gidiyor. Bu noktadan büste geçiyorum ve bu şekilde videomuzun son bölümüne geliyoruz. Ürünümüz 2001 yılında Sideshow Collectibles ve Weta Workshop ortak etiketiyle piyasaya çıkıyor. Küçük bir büst, 15-16 santim civarında bir boyu var. Detay olarak elbisesi, yüzü veya saçları çok başarılı bir heykel değil. Ben Hawker sanatçı üzerinde çalışan. Ancak Ben Hawker'ın çok iyi bir işçilik çıkarttığını söylemek pek mümkün değil. Gerek saçlarının o dokusu, yapısı, favorileri, işte yüzünün, gözlerinin o ifadesi veya üzerindeki elbiselere baktığımız vakit ortalama bir çalışma bu heykel. Piyasada birçok yerde bulabiliyorsunuz. İnternet üzerinde her türlü platformda var. Son derece uygun bir fiyata bulabiliyorsunuz ayrıca. Çok popüler bir parça değil. İlk seriden çıkmasına ve neredeyse 19-20 yaşında olmasına rağmen piyasanın çok tercih ettiği bir heykel değil bu. Büstlerin arasında çünkü çok daha başarıları var. Çok daha iyileri var. Her ne kadar filmin ana karakteri dahi olsa ne yazık ki ortaya çıkan ürün çok başarılı değil. Herhangi bir numarası yani seri no'su yok. Kendisi limited değil. Dediğim gibi herhangi bir yerde, herhangi bir şekilde bulabileceğiniz tüm internet platformlarında, eBay'de, Amazon'da, bunun dışındaki böyle hiç ismini duymadığınız sitelerde bile karşınıza çıkabilecek bir ürün. Dediğim gibi çok fazla popüler değil ne yazık ki. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Güzel vakit geçirdiğimizi düşünüyorum. Kanalıma üye olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Smeagol'un evinden herkese hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.